Bizim okullarımız çocuklara söyleneni yapmayı öğretiyor. Belli bir kalıp içine sokulmuş ve o kalıbın içinde olmayı hayatın tamamı sanan bireylerden oluşan bir toplumdan nasıl bir farklılık bekliyoruz? Şimdi sana şöyle bir anekdot okuyacağım. Üniversite boyunca mezun olunca her şey düzelir dediler. Şimdi mezunum, buzdolabım boş, içim dolu. Ben 2005 yılında İstanbul'a yerleştim. İşte 2001'de okuldan mezun oldum, askerliği yaptım ondan sonra. 2005 yılında da İstanbul'a yerleştim. İstanbul'a yerleştiğimde bir 3 yıl falan benim de dolabım boştu. Üstelik ben mezun olalı 5 yıl falan olmuştu yani, düşün. Üstelik ben mezun olmadan önce böyle işte 86 yılından beri falan çalışan eden bir adamdım. Olaya bir de oradan bakalım istersen. Dolayısıyla hayatta böyle şeyler olabiliyor. Dolabının boş olması kötü ama içinin dolu olması harika. Çünkü bence asıl tehlikeli olan şey dolabının değil, içinin boş olması. Dolabın boş olduğunda bir şekilde idare etmenin bir yolunu bulabiliyorsun ama için boşsa sabah uyanmak için bir sebep bulamayabiliyorsun. Eğer bunu yazmışsan güzel kardeşim, eminim bir yol bulursun zaten. Diğer yandan günümüz koşullarına baktığımızda gerçekten gerek öğrencilik yapan, gerek yeni mezun olan insanlar için koşulların çok zor olduğunu söylemek zorundayım. Hiç böyle pembe bir tablo çizmeyeceğim arkadaşlar. Öyle bir şey yok çünkü. Bu bir tek bizim ülkemizin derdi değil. Evet, bizim ülkemizde bazı şeyler çok daha sert gelişiyor. Biz çok daha kötü bir şekilde etkileniyoruz bazı şeylerden ama dünyanın hemen hemen her yerinde, en azından benim gittiğim ülkelerde diyeyim, benzer dertleri görüyorum. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde barınma, işte kendi başına bir eve çıkma falan filan, bunlar yeni mezun bir insan için hayal olmaya başladı. Tabii bir yandan sistem de garip bir şekilde ilerliyor. Yani sistem insanlara tek başına güvenli bir hayat sürme imkanı sunmuyor gibi görünüyor. Yani yeni mezun birinin bir işe girdiğini düşünelim. Hani alacağı maaş iyi kötü, hani herkesin bir fikri vardır bu konuda. İstanbul koşullarında öyle bir maaşla tek başına yaşayabilir mi insan? Vallahi bilemiyorum yani. Hani sadece işe gidip eve dönüyorsun desek yine çok zor. Evet, yani biraz böyle düşününce umutsuz bir tablo ortaya çıkıyor ama bu tablonun dışına çıkmanın tek yolu bir şekilde kendini ayakta tutmayı başarmak, dik durmak. Başka bir yolu yok çünkü. Bu arada şöyle bir durum var. Daha iyisini hedeflerken daha iyisine adım atabilecek bilgi birikimi de toplamayı başarmak gerek. Bizim toplumumuzda okullarla ilgili benim böyle çok desteklemediğim bir algı var. Aileler bunu çok yapıyor. Mesela çocuğun bir hayali oluyor. Önce şunu yapıyorlar. Sen bir üniversite kazan, sonrası tamam. Çocuk üniversiteyi kazanıyor. Sen bir okulunu bitir de sonrası tamam. Çocuk okulu da bitiriyor. Sonra bir boşluk. Ben okuldan mezun olduğumda, bir de okulda da öyle güdülendik biz yani, işte oyuncu oluyorsun sen, işte tiyatro falan filan bilmem ne. Bir de ben yani en iyiler tarafından yetiştirilmişim neredeyse. Hani muhteşem insanlar, çok başarılı insanlar. Diyorsun ki yani hani ben bu insanların elinden çıktım, bir şeyler yaparım herhalde. Okullarımızda öğretilmeyen şeylerden biri o bilgiyi nasıl ticari bir değere çevireceğin. Ben hemen hemen hiçbir üniversitede bunu görmedim. Evet, bir işi yapmakla ilgili bir baz bilgi veriliyor ama o bilgiyle o işi yaparak nasıl para kazanacağın öğretilmiyor. Bu müzik okullarında da böyle, konservatuarlarda da böyle, sayısal tarafta da öyle. Yani mühendislik falan filan, oralarda da öyle gördüğüm kadarıyla. Dolayısıyla bütün öğrencilik hayat, daha doğrusu bilinçli yaşadığı hayatı boyunca ben şu üniversiteden bir mezun olayım da işte olacak diye gazlana gelen arkadaşım bir duvara çarpmış gibi oluyor. Ben çarptım en azından. Bir de şöyle düşün, yani benim bir kariyerim vardı. İşte 2001'de mezun olduğumda 86'dan beri süren bir kariyerim vardı ve iyiydi de. Ağzımı açıp havaya baktım. Bir kere şunu bilin arkadaşlar. Hiçbir şey size gelmiyor. Siz ona gidiyorsunuz. Bir yandan da dışarıda olmak gerekiyor. Hani network her şeydir falan deniyor ya. Evet, o çok önemli bir şey. Ama insanlarla tanışmak istiyorsanız evden çıkacaksınız. Evde oturarak kimseyle tanışamazsınız. Ama evden çık derken de doğru yerlere gitmekten bahsediyorum. Ama işin peşinde koşarken de başka ve senin o yaptığın işle ilgili seni destekleyebilecek alanlarda kendini geliştirmeye devam etmek çok önemli. Yani o zamanı boşa geçirmemek çok önemli. Ne bileyim, anlatmıştım videolardan birinde.
dönemde Mordecai Regular Show çok seviliyor. Regular Show'daki Mordecai'nin öyle bir karakter olmasını sağlayan şey o gün benim arabamın bozulmuş olması. Dolmuşa binmek durumunda kaldım. Taksi bulamadım. Bindiğim dolmuş şoförü çok böyle karakteristik bir adamdı ve dolmuş şoförünün duruşu, yapısı, işte oraya o koltuğa oturana kadarki durumuyla o mavi karganın durumu aslında belli noktalarda benzeşiyordu. Buradan aldım, karakteri modifiye ettim, buraya giydirdim, oldu, beğenildi. Şimdi bunu okulda öğretmiyorlar. Tabii ki okulda bize insan gözlemlemek öğretiliyor. Ama o adamdaki farklı olan şeyi yakalamak başka bir şey o. Onu işte hayatta yaşaya bilmem ne deneye yanıla falan filan öğreniyorsun. Şimdi burada çok kritik bir şey var. Biz çok kitleniyoruz bazı hedeflere. Mesela sen bir okuldan mezun ol da. Neye kitlendik? Mezun olmaya. Neyle uğraşıyoruz? Mezun olmakla. Yeterli olacak mı? Hayır. Çünkü seninle beraber binlerce kişi mezun olacak. Hayat böyle bir şey değil. Yani aynı anda birden fazla şey yapabilmen lazım. Evet ya, dünya artık başka birinin yaptığı bir şeyi aynı o şekilde yapan biri olmak için çok kalabalık. Yıllar önce Çocuklar Duymasın'da Tamer Karadağ'ın bir sahnesi vardı. Hayat kimseyi beklemiyor. Anladın mı? Kimseyi. Bu çocuklara aynı anda bir sürü şeyi yapmayı öğretmeniz lazım sizin. Aynı anda hem aşık olacak, hem ailesini geçindirecek, hem eğlenecek, hem arkadaşlarına vakit ayıracak. Bütün bunları aynı anda yapmayı öğretmeniz lazım. Çünkü ileride kimse bu çocuklara böyle yapay bir ortam hazırlamayacak. İşte asıl sınav bu. Ben çok insan tanıyorum. İşte mühendislik okumuş ama işte okul okuyorken okulun işte müzik kulübünde konser organizasyonları yapmayı öğrenmiş. Burada öğrendiği şeylerle okuldan mezun olduktan 10 sene sonra stadyum konseri organize eden, yurt dışından büyük grupları getiren arkadaşlarım oldu benim. Yani bu adamlar bunu nasıl yaptı? Ya da bu kadınlar. Burada başladılar. O taşları dizmeye burada başladılar. 10 sene sonra stadyuma dünyaca ünlü bir müzik grubunu getirmişlerdi. Bizde bir de ayıplanıyor. Beni mesela ayıplamışlardı. Ben konservatuvarda oyunculuk bölümü okuyorken bir müzik grubu kurdum. Çok kötü çalıyorduk ama çalmaya çabalıyorduk. İşte sahneye çıkıyorduk falan filan, iyi kötü bir yerlerde çalıyorduk falan, yani acayip topa tuttular beni. Böyle kendi arkadaşlarım falan, okuldaki arkadaşlarım da işte şey dediler, bu da işte kendini göstermeye çalışıyor, bilmem ne, sahneye çıkıyor falan, popçu oldu falan filan dediler. Meyve veren ağaç taşlanır. Gibi, ama deniyordum ben. Şimdi bu meyve de veremiyorum yani, kötü çalıyoruz, meyve veremiyorum ama taşlıyorlar. Neden? Çünkü kötüyüm abi. Ama deniyorum. Benim orada denediğim şey beni 10 sene sonra bambaşka bir yere getirdi. Şarkı söyleyebilen bir oyuncu yaptı beni. Orada dizmeye başladığım taşlar yaptı bunu. Şimdi ilk benimle alay edildiğinde, ilk ya sen beceremiyorsun bu işi falan dediklerinde ben ya evet olmuyor galiba falan deyip ya bıraksaydım o işi. Abi ben Disney müzikallerinin hemen hemen hepsinin başrollerini şarkılarıyla beraber seslendirmiş bir adamım. Nasıl gelecektim buraya? Peki bunları yapabilmemi sağlayan şey okulda kazandığım bilgi mi? Evet. Peki sadece o bilgi mi? Hayır. Atladığımız şey bu. O okulların bize ihtiyacımız olan bütün bilgiyi verdiğini varsayıyoruz. Aileler de bu konuda çok yanlış düşünüyor bence. Hadi okuldan mezun oldun, başla bakalım, yap bakalım. Ne yapacağını bilmiyor ki. Ne yapacağını bilmiyor. Bizim okullarımız çocuklara söyleneni yapmayı öğretiyor. Bence eğitim sistemimizin en büyük sorunlarından biri bu. Emir almayı bekliyoruz. Hadi şunu yap demelerini bekliyoruz. Okullardaki eğitime bakın, zaten böyle yürüyor. Hoca geliyor diyor ki bana işte şununla ilgili sunum yap. 10 gün sonra hazır olsun. Artık bir de ChatGPT'den yapılıyor zaten. Tabii. Bir de yapay zekadan alıyorlar. Ama niye bunu yapıyorsun? Çünkü sana bunu yapmanı otorite söylemiş. Senden güçlü biri demiş ki şunu yap. Bunu yaparsan sana not vereceğim. Şunu kazanacaksın. Bak, sistem kurulmuş. Bakın burada çok ciddi bir sorun var aslında. Yapısal olarak bir sorun var. Bir şey yapmak için bir şey yapmasının söylenmesini bekleyen bireyler yetiştiriyoruz. Sizce burada bir sorun yok mu? Bu bireylerden ne bileyim garajda Google'ı bulmasını bekleyemezsin yani.
Dikkat edin, zaten çok nadir oluyor. Bizde girişimcilik çok düşük seviyede. Çok az insan yeni fikirlerin peşine koşuyor. Tabii ki ekonomik sebepleri de var bunun. Yani risk almak bizde çok daha zor. Ama okullardaki ana problemlerden biri bu. Niye okuldan çıkan insanlar genellikle işsizlikle boğuşmaya başlıyor? Çünkü onlara bir iş verilmesini bekliyorlar. İlk öyle bir süreç geçiyor. Bir yandan da okul, öğrencilik sırasında o verilen bilginin gerçek hayatta kesinlikle yeterli olmayacağına ilişkin bir kaygı yok. Dolayısıyla o 4 yıllık, 5 yıllık, 6 yıllık neyse artık öğrenciliği yaparken o uzmanlık edindiği işi destekleyecek diğer yan dallarla ilgili kendini geliştirme refleksi yok bizde. Bu ilkokulda falan yüklenmesi gereken bir şey aslında. Okullarda öğrencilere hobilerinin olması yüklenmiyor. Bir hobinin olmasının ne kadar değerli olduğunu anlatan öğretmeniniz oldu mu hiç? Ya benim olmadı. Bizde her şey hani böyle formülize edilmiş bir şekilde, imkanları olsa kafanızı açıp içine sokup kapatacaklar geri, hadi bakalım diyecekler, bir belge verip gönderecekler. Belli bir kalıp içine sokulmuş ve o kalıbın içinde olmayı hayatın tamamı sanan bireylerden oluşan bir toplumdan nasıl bir farklılık bekliyoruz? Bir de bu güdüleniyor devamlı. Yani aman sürüden ayrılma, aman çok göze batma, aman çok çıkıntılık yapma, aman işine bak ya falan filan diye insanlar aynılaştırılıyor, tek tipleştiriliyor. Ondan sonra okuldan mezun olduğunda senin işte o tek tip olduğun tipte bilmem kaç milyon insan olduğu için kuvvetle muhtemel senin işin çok zorlaşıyor. Ben kendini eşsizleştirmeyi başarmış kimsenin işsiz kaldığını görmedim, biliyor musun? Benim bir arkadaşım vardı, hatta korkuluktaki ilk gitarcı falan. Muhteşem bir heriftir. Makine mühendisi bu adam. Çok da başarılı yani. Ama okulu nefret ederek okudu. Adam hep müzik yapmak istiyordu hayatta yani. Bir yandan da acayip çekingen bir çocuk, tamam mı? Yani adamı zorla sahneye çıkarttım falan. Ben sahnede utanıyordu fakat sonra bir ferahladı bu. Mezun olduktan sonra bir şirkette işe girdi bu. Önce bir lastik üreten, otomobil lastiği falan üreten bir şirkette galiba işe girdi. Sonra başka bir yere geçti. Bayağı savaş makineleri yapıyorlar. İşte zırhlı taşıyıcılar falan filan. Bu adam şey dedi, ben dedi kendi albümlerimi, kendi şarkılarımı yapacağım falan. İşte ben ona böyle 1-2 saat bir gösterdim. Hani nasıl kaydedeceğini falan filan. Abi 8 albüm yaptı herif. 8 mi 9 mu sayamadım artık. Seneler geçti. Ben size bir şey diyeyim mi? O adam o albümleri yapmasaydı muhtemelen o işi yaparak çok mutsuz bir adam olacaktı. Çünkü hiç onun ruhuna göre bir şey değildi. Ama ne yaptı? İşini yaptı. Bir yandan da onu ruhen sağlam tutacak, mutlu edecek başka bir alan yarattı. Bunu nasıl yaptı? İşte o makine bölümünü okurken bizimle gitar çala çala edindiği işte bilgiler falan filan. Hani oradan gelen bir şeydi. Şimdi her zaman ticari bir değere dönüşmeyebiliyor senin öğrencilik sırasında elde ettiğin bilgi. Bazen de hayatını kurtarıyor. Bazen yaptığın şeyi yapabilmeye devam etmeni sağlıyor. Tabii ki okul okuyacağız. Tabii ki o diplomaları alacağız. Çok önemli. Ama diğer yandan bunu yaparken başka alanlarda kendimizi desteklemek, beslemek, geliştirmek zorundayız. Çünkü hayat buna ihtiyaç duyuyor. Ben okuldan mezun olduğumda bayağı bir İşte 3 yıl falan hani tavana baktım demiştim ya, yani o arada beni sanıyor musunuz ki bana iş gelmiyor falan filan? Hayır, geliyor. Şimdi İstanbul'a gelmeden önce ben böyle 5 yıl işte 2001-2005 sonu arası işte 4,5-5 yıl kadar haftada 2 gün en ucuz otobüs biletini alarak İstanbul'a gelip bir iş yapıp geri dönüyordum. İşte Beyblade'de Takao diye bir başrol karakter var. Onu seslendiriyorum. O işi o kadar iyi takip ettim ki askerken askerde çarşı izni alıp çıkıyordum. 10 bölüm falan Beyblade seslendiriyordum. Yine geri dönüyordum kışlaya. O dönem bile yani sürdürdüm o işi ben. Ankara'da böyle sabah saat 9'da TRT'de kaydım var. İşte yok efendim akşama kadar sürüyor. Akşam işte eve gidiyorum, çanta hazırlıyorum, terminale gidiyorum. O zamanlar Asya Tur diye bir otobüs firması vardı. Bak, korkunç bir firmaydı ama çok ucuzdu, çok iyiydi yani o anlamda. Fakat korkunç. Ya o kadar korkunç. Düşün bak, kışın gidiyorsun. O zamanlar bu tünel açılmamış. Yani bayağı işte Bolu Dağı'nın çevresinden döne döne gidiyorsun. Otobüs giderken abi otobüsün kapısı uçuyor gidiyor.
Gümbür çatır bir ses geliyor. Ha kalkıyorsun, ne oldu abi falan filan. Böyle bir bakıyorsun kapı yok. İçeri böyle kar geliyor içeri. Yüzüne kar çarpıyor falan yani. Diyorlar ki bu şekilde tamamlayacağız yolu, artık yapacak bir şey yok falan. Böyle bir şey. Muavin gidiyor kapıyı buluyor. Geliyor oraya tutturmaya çalışıyorlar. Olmuyor falan. Rezalet bir durum yani. Ben böyle iki büklüm koltuklarda uyuyorum. Ya anatomim bozuldu arkadaş. Haftanın 2-3 gecesi düşünsene otobüste uyuyorum. Sabah böyle 6.30 İstanbul'a iniyorum. Saat 10'da kayıt var. Böyle artık sarhoş gibiyim uykusuzluktan, yorgunluktan. O dönem şeyi hatırlıyorum. Kır pidesi 1 liraydı. 2 kır pidesiyle karnımı doyurabildiğimi biliyordum. Oradan işte biraz böyle denizi seyrediyorum. Böyle bir sakinlemeye çalışıyorum şu şekilde. Zaten o kadar yorgunum ki böyle boş boş salak salak bakıyorum falan. Sonra stüdyoya gidiyorum. Stüdyo işte Moda tarafında bir yerlerde. Saat 10'da kayda giriyorum. Akşam 6'ya kadar falan durmadan kayıttayım. Hiç böyle arasız 30-40 parça iş yapıyorum. Bunu niye yapıyorum? Çünkü burada bir hayat kurmam gerekiyor ya. Altyapı sağlamaya çalışıyorum. İnsanlarla tanışmaya çalışıyorum. İnsanlar beni tanısın istiyorum. Yani iş yapma biçimimi insanlara göstermek için benim burada iş yapmam lazım. Bu lokalde iş yapmam lazım. O yüzden otobüslerde uyuyorum falan filan. Akşam 6'da oradan çıkıyorum. Yine servislerin olduğu yerde bir tane arabada tavuk pilav satan bir abi var. Nohut pilav pardon. O da aynı şekilde böyle 1,5 liraya ayran pilav veriyordu sana. Onu yiyordum. İşte doymazsam bir tane daha yiyordum. İşte saat böyle 8-9 gibi 10 gibi falan bir otobüse binip, çünkü kalacak yerim yok İstanbul'da, Ankara'ya geri dönüyordum. Çünkü sabah saat 9'da yine TRT'de olmam lazım. Orada iş yapacağım. Neden? Çünkü orada yaptığım işle de sektörel anlamda varlık ifade ediyorum. Gelişiyorum ve oradaki alanımı da korumuş oluyorum. Abi 5 yıl. Bak kürek mahkumu gibi bunu 5 yıl yaptım ben. Arta kalan zamanlarda cumartesi geceleri işte sahneye çıkıyorum. İşte barlarda cover bandlerim falan var, böyle işte şarkı söylüyorum bilmem ne. Bir yandan yine bilişimle, IT ile ilgili işler yapıyorum falan filan. Çünkü bir yandan da maddi anlamda güçlü durmam gerekiyor ki çaresiz olmayayım. Sonra ben İstanbul'a geldim. Evimin anahtarını çevirdim. Eve girdim. Oturdum. Telefon sustu. İş yok. Her zaman yaptığım işler var ama ileri giden bir şey yok. Teklif edilen şeylere bakıyorum. Kuvvetle muhtemel beni geri götürür. Yani çünkü hani başrol konuşan, hani önemli karakterleri konuşan falan filan bir insanken belki de bana iyilik yapıyorlar, bilmiyorum. Yani işte böyle iş olsun diye bana teklif edilen bir şeyler de var. Hadi gel sen yap diyorlar. Muhtemelen iyiliktendir yani. Ama onu yaparsam o zaman orada durmuş olacağım. Burada değil. Deli gibi iş reddetmeye başladım. 3 yıl, 5 yıl. Yemin ediyorum dolapta hiçbir şey yok. Yani dolabı açıyorsun, beyaz fon. Neden? Mesela neden gelen işleri reddettim? Kariyer yönetimin olması lazım. Yani bir yere gitmek istiyorsan seni oraya götürecek olan adımları atacak dirayetin olması lazım. O yüzden şey diyorum, bir kariyerde seni bir yere götüren şey nelere evet dediğin değil, nelere hayır diyebildiğindir. Şu işi yapar mısın? Hayır. Bunu yapar mısın? Hayır. Bir de şu ihtimal düşünelim. Muhtacım, çok paraya ihtiyacım var. Ki vardı. Şu işi yapar mısın? Evet. Sen şu işi yapmıştın. Şunu da yap. Tabii. Hop, ne oldu? Çekildiğin her yere giden biri oldun. Ve birileri şunu biliyor. Çünkü yaptığın iş daha düşük kalite bir iş, ister istemez. Şunu biliyor onu görenler. Ha, böyle işleri yapıyor. Ha, demek ki bütçesel anlamda şurada duruyor. Şimdi bu şekilde anlatınca çok itici geliyor biliyorum ama öyle değil aslında. Yani bugün bile mesela bunu anlattığımda insanlar bana kendini beğenmiş herife bak ya, kendini bir halt sanıyor diyor. Hayır abi, bunun kendini bir halt sanmakla hiçbir ilgisi yok. Bunun hayal ettiğin şeyin peşinde koşmakla bir ilgisi var. Bunun kendine inanmakla bir ilgisi var. Çünkü kendine inanmadan bir yol yürüyemezsin. Benim kimsem yoktu ki. Benim kendimden başka inanacak kimsem yoktu. Eğer kendinden başka inanacak kimsen yoksa kendini sağlıklı tutmaktan başka hiçbir şansın yok. Neyse, çok uzattım. Biz okuldan sonra başımıza ne gelecek konuşuyorduk. Ben yine bambaşka konulara girdim ama olsun. Bu da benim işte başıma gelenler. Okuldan sonra benim başıma gelenler yani. Abi CV ile ilgili ne düşünüyorsun? CV hazırlamak, CV'ye yazacak bir şey bulamamak, CV'yi doldurmak, doldurmaya çalışmak. Şimdi CV'ye yazacak hiçbir şey bulamamak. İşte bunu aslında anlattım ben videonun başında.
Sen öğrenciliğin sırasında eğer kendi işini ya da işte o diplomayı aldığın iş her neyse onu destekleyecek alanlarda bir şeyler yapmazsan o CV'ye yazacak hiçbir şey bulamazsın. Ben bunu bu videolardan birinde anlatmıştım. Büyük bir şirketin bir yöneticisiyle sohbet ederken dedim ki yani hangi kriterlere bakarak insanları işe alıyorsunuz falan filan dediğimde adam dedi ki ben dedi nereden mezun olduğuna bakıyorum, evet. Ama dedi sadece şuna bakıyorum. Öğrencilik sırasında, öğrencilik dışında ne yapmış bu insan? Drama kulübüne mi katılmış? Enstrüman mı çalmış? Interrail mi yapmış? Bunlara bakıyorum. Çünkü biz dedi zaten bir okuldan mezun olan insanın hangi bilgi birikimle bize geleceğini biliyoruz. Bu insan bize geldiğinde getireceği farklılıklar lazım. Biz bu işi böyle büyütüyoruz. Aslında yani Amerika'yı yeniden keşfetmiyoruz abi. Ne olacak yani? Tamam, evet, yani burada kurumsal tarafta da bazı dertler var. Okuldan yeni mezun olmuş çocuk görüşmeye gidiyor. Biz 5 yıllık deneyim arıyoruz yalnız falan. Lan nasıl olacak yani? Çocuk üniversiteden yeni mezun olmuş. Onun 5 yıl öncesi lise mi, ortaokul mu ne oluyor yani? Merhaba, ben görüşmeye gelmiştim pozisyon için. Buyurun, buyurun. Şimdi hoş geldin tabii. CV'ne baktım da. Sen yeni mezunsun daha. 5 yıl tecrübeniz. 5 yıl tecrübe. 5 yıl tecrübem yok çünkü 5 yıl tecrübe benim lise zamanlarıma denk geliyor efendim. Ama biz burada şimdi proaktif çocuk işçi aramadığımız için şekerim. Yani böyle okul sırasında kariyer planlaması yapmış olmanı bekliyoruz tabii ister istemez. Yaptım. Yapmaz olur muyum? Tabii ki yani öğrenci. Ben hep bu işi hayal ettim zaten. Lise 2'deyken tiyatro kulübüne katıldım ben. Tiyatro kulübü diyorsunuz. Yani liderlik vizyonu yok. Sınıf başkanıydım ben ilkokulda. İlkokul 3. O zaman bu pozisyon için senior executive kapasitesinde bir özgüven görmeliyiz sizde, değil mi? Yani öyle bir şey bekliyoruz. Peki kurumsal kriz yönetimi konusunda nasılsınız? Bir keresinde oldu, KYK kartımı kaybetmişim ben, giremedim tabii. Yani bankta oturdum ağladım, 4 saat falan ağladım. Evet, tabii o da bir kriz yönetimi sayılır. Neyse şimdi biz burada şekerim çözüm odaklı birini arıyoruz. Senin yaş kaçtı? Yaşım 20 yaşındayım ben efendim. Şimdi bak şekerim, biz 40 yaşında 20 yıl tecrübeli 25 yaşında birini arıyoruz. O nasıl oluyor ki? Şöyle anlatayım, yani doğar doğmaz Excel öğrenmiş olmanız gerekiyor. Makro yazabilmenizi bekliyoruz tabii ki. Sunum hazırlayabilmeniz çok önemli. Çünkü bizim büyük çeşitli sözleşmelerimiz oluyor. Burada çeşitli sunumlar yapılması bizim için çok kritik. Biz ayrıca bütün bu sunumları yaparken gerekli grafik tasarımları da yapabilecek olan bir insan bekliyoruz ister istemez. Yani dolayısıyla emeklerken müşteri ilişkisini iyi kötü öğrenmiş olan, kariyerde adım atmayı yürümeden önce öğrenmiş olan birilerini bulmayı bekliyoruz. Bu pozisyon böyle bir pozisyon çünkü. Bu çok ters bir pozisyon galiba sizin için. Ben emeklerken Lego yiyordum. Afiyet olsun. O zaman şöyle yapalım şekerim. Döneceğiz biz sana. Bir de konuşmamızın bir kısmında tabii ailelere birazcık aslında hani laf söyledik. Ya ben de çok baskıcı ve hani zor bir ailede büyüdüm aslında. Kütahya'da yaşıyorduk ve Eskişehir okul gezisine gidemiyordum mesela. Yani niye ölürüm? Başıma bir iş gelir. Yani koruma içgüdüsü aslında. Ciddi böyle bir kısıtlanmam vardı ama mesela benden edindikleri acı tecrübeleri çok kardeşim de yapmıyorlar. Ya iyi, güzel. Aynen. Genelde öyle olur zaten. İlk çocuğun başına en kötü şeyler gelir. İkinci daha rahat eder falan. Ben bir deneme tahtası hani böyle evet. yapıldım falan. Şimdi Cemal yanında yaşıyor 2 yıldır benim. İstanbul'da yaşıyoruz, 16 yaşında. Hani geçen sömestre dedi ki bana, abi ben Uludağ'a gitmek istiyorum kayak yapmaya. Ulan işte İstanbul'da istediği her yere gitti, gidebildi. Hiç korkmadım. Orada bir şey oldum. Dedim git ama hani ölmediğine dair bana sürekli bir mesaj at. Hani ölmediğini bileyim yani. Hani ama hayatta olduğunu bileyim. Aynen git ama dedim yani. Hiç yapma. Arkadaş falan da bulamadı. Onu da çok eleştiriyorum. Arkadaşlarıyla hafta sonları mesela bir kahve içelim diyor. Arkadaşlar hiçbirisi asla mahallelerine, sokağa dışarı çıkamıyorlar. Adım atıp bir AVM'ye kahve içmeye dahi gidemiyorlar yani. Ve 16 yaşında bana bunlar çok fazla geliyor ya. Fazla korumacılık yani. Fazla ama bir yandan da şöyle bir ortamda yaşıyoruz. Düşünsene işte geçen aylarda Kadıköy'de bir pazar yerinde bir çocuk katlediliyor.
trafikte olan şeyleri falan hepimiz biliyoruz zaten. Ya bir yandan ben aileleri de anlıyorum. Şu anda gerçekten evladını sokağa rahatça salmak da hiç kolay değil. Sokaklar da eskisi gibi değil. En azından bizim çocukluğumuzdaki gibi değil. Ya biz herkesi tanıyorduk abi sokakta yani. Şu an koşullar çok daha zor ama diğer yandan bir şeyi korumaya çalışırken onu yapraksız bir ağaca dönüştürebilirsin. Hatta dallarını budayabilirsin. Ya dümdüz bir oduna sahip olursun. Öyle biriyle birkaç ay öncesinde tanıştığım bir iş görüşmesine geldi. Çocuk o kadar iyi niyetli ve aslında çok özünde çalışkan bir çocuk ama 24 yaş civarındaydı sanırım. Çocuğun tek kusuru yapraksız bir dala dönüşmüş olması. Tam o tip yani. Hani hep ailesinin sözünü dinlemiş. Evet, bir nokta tabii iyi bir şey ama o kadar bir şey de paylaşamıyorsun ki çocukla. İletişim kurmak çok zor. Çünkü çok içine kapanık. Çok asosyal, hiç böyle dışarıda bir şey deneyimlememiş. Abi şimdi düşünsene biz bu çocukla beraber Sarıgerme'ye Zeytin Rock Festivali çekmeye gittiğimizi bir anda. Daha mümkün değil. Hani çocuğun hayatındaki itopik değişime bakar mısın şimdi hani? Bak demin işte bahsettik ya bundan, CV konusunda bahsetmiştik. O CV'de öğrenciyken neler yaptığını görmek istiyoruz aslında. Bu emin ol sosyal anlamda insana o kadar etki ediyor ki. Belki o çocuk sizinle çalışmaya başlasa harika olacak. Onun hayatı için muhteşem bir şey olacak. Ama senin de profesyonel hayatın içinde ekonomik koşullar dahilinde böyle bir riski alabilecek yerin yok. Yani sen de onu işe alamıyorsun. Yani olaylara evet öğrencinin gözünden bakmak gerek. Evet yeni mezunun gözünden bakmak gerek. Evet iş arayanın gözünden bakmak gerek. Ama işverenin gözünden bakmak gerek. Ailenin gözünden bakmak gerek. Bu gerçekten çok boyutlu bir sorun. Ama hepsinin temelinde aslında bizim çocukluktan bu yana bireyin dünyayı daha çok görerek büyümesine izin vermememiz yatıyor biraz. Evet abi tabii ki yani sevdiklerimizi koruyacağız. Seven insan korumaya çalışır tabii ki ama korumacılık boğmaya başladığı zaman, korumacılık o koruduğun şeyin renklerini soldurmaya başladığı zaman bir durup düşünmek lazım. Ailelerin durumunu anlıyorum. Gerek ekonomik gerek güvenlik sebebiyle tabii ki yani evlatlarını hayatın içine salma konusunda eminim çok çekingen davranıyorlardır. Kolay bir şey değil ama diğer yandan şöyle düşünün. Kendinize bağımlı bir birey mi istiyorsunuz? Benim evladım yok. Ben çocuk büyütmekle ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Ukalalık etmek istemem ama ya bir evladım olsaydı tek amacım benden bağımsız yaşayabiliyor olmasıydı. Ruhen özellikle, manen. Bizim toplumumuzda şey çok var. Evlat aileden hiç uzaklaşmasın isteniyor. Özellikle manen, vicdanen evlat aileye o kadar böyle sert bağlarla bağlanıyor ki. İşte seni biz büyüttük, yemedik yedirdik, içmedik içirdik, seni biz okuttuk. Şimdi bak bu lafların hepsinin toplamı tasmalı bir birey yaratıyor. Bu bireyden sen kendi hayatıyla ilgili bağımsız bir karar almasını bekleyemezsin ki. Bu birey kendi hayatıyla ilgili aldığı bütün kararlarda bu lafları düşünecek. Vicdani bağlar bence çok travmatik. İnsanı inanılmaz yoruyor ve bir gün geliyor canına tak ediyor. Diyorsun. Yeter. Ben köklerimi kopartıp gidiyorum bu evden. Tabii. Geri dönmemek üzere oluyor. Tabii çünkü orada kalpler kırılıyor. Oysa bunun başka yolları var. Senin kardeşin Uludağ'a gitmiş ya. Mesela şimdi bir şehre gittiğinde bir oteli nasıl seçeceğini öğrenmiştir. Bir otelde kaldığında ne gibi sorunlar olabildiğini öğrenmiştir. Bunu 25 yaşında öğrenmek bence çok büyük bir sorun. Özgüven dediğin şey düşe kalka edinilen bir şey. Bir kabiliyet neyse artık o yani. Ama çocuğun özgüven sahibi olabilmesini sağlamak için ona bir alan tanımak lazım. Tabii ki bence kontrolü asla bırakmamak gerekiyor. Eminim benim ailem de beni takip etmiştir yani. Fakat bunu hiç hissettirmediler. Bu çok önemli bir şey. Yani göz altında tutulduğunu hissederek yeşeremezsin. Şu çok bana garip geliyor. O kadar böyle göz hapsinde tutuyorsun, dikkat ediyorsun, üstüne titriyorsun. Çocuk geliyor 22-23 yaşına. İş arama çağı tam. O zaman da çok ters bir cep alınıyor ya. Evet oturtturuyorsun. Ve bu diplomayı aldığın an yani ne oluyorsa o mezuniyet töreninde aldığın an ertesi gün bu tipteler yani. Abi diploma dediğin şey bizim toplumumuzda bu peri masallarındaki sihirli sopa var ya o.
Bu. Yani o sopanın kurdeleli versiyonu. Ya tabii ki böyle bir durum var. Çünkü diyorum ya abi, aileler de o kadar çok emek veriyor ki o çocuk oraya gelene kadar. İstiyorlar ki bir an önce ayaklarının üzerine dursun. Ama aslında o ayakta durma eylemi, ya düşünsene, aile şunu yapmıyor mesela. Hepimiz yürümeyi öğreniyoruz değil mi? Aile çocuk doğduktan 3 gün sonra hadi kalksana ya, yürüsene be. Niye yatıyorsun yerde? Hanım emekliyor falan demiyor. Niye? Çünkü biliyor yani onun yürümeye başlaması işte bilmem ne zamanda olacak yani. Ama okul bittiği anda hadi koş, hadi çalış falan durum var. Neden? Buradaki süreci kabulleniyorsun da buradaki süreçle ilgili ne gibi bir sorun var? Şu var, sen de orada yanlış bir planlama yapıyorsun. Aslında o koşmaya başlama ya da bir iş sahibi olma olayı çocuklukta başlıyor. Çocukluktan üniversite bitene kadar geçen zamanda edinilen bir kabiliyet o. Ama işte sen onu sınırlarsan, evde tutarsan, işte demin dedin ya, işte arkadaşları var, 16 yaşındalar, işte evlerinden çıkıp bir kafede bir şey içemiyorlar, izin alamıyorlar dedin ya. Evinden çıkmamaya alışmış bir bireyi karşına alıp bir gün diyorsun ki hadi çık. Evde ne işin var? Evde ne işin var? Nereye? Niye? Nereye gideceğim ki ben? Eminim o çocuk bilmiyordur nereye gideceğini zaten. O 16 yaşında arkadaşlarıyla bir yere eğlenmeye, gezmeye gitmeyi hiç denememiş ya da bunun engellendiği bir bireyin evden çıktığında ne yapacağını bileceğini ben sanmıyorum. İşte sokağın başına kadar yürür gelir herhalde. İlk seferinde o olur yani. Bazen şey de oluyor bak. Çocuk bir şey yapıyor aslında. Yani bir şey yapıyor, işle ilgili bir şey de yapıyor. Ama aile tarafından onun yaptığı şey iş olarak kabul görmüyor. Bu acayip bir şey. Aileyi de anlıyorum. Şimdi biz öyle bir kuşak olduk ki yani içine doğduğumuz yere bak abi. Yani benim gençliğimde, çocukluğumda cep telefonu yoktu, internet yoktu. İnternetin olmadığı zamanları biliyorum. İnternet geldi, cep telefonu geldi, bilmem ne geldi. İşte World Wide Web denilen şeyle tanıştık. Bilgiye erişmeye başladık. YouTube gibi bir şey geldi, sosyal medya geldi. Şimdi yapay zeka geldi, akıllı telefonlar geldi, bilmem ne falan filan. Biz şimdi acayip bir durumdayız yani. Harbiden dünyanın birbiriyle ilgisi olmayan birkaç durumunu izledik, tanıklık ettik ve anladık yani iyi kötü. Şu an 50-60 yaşındaki ve hiç internetle falanla filanla ilgisi olmayan birini düşün. O kişiye, o çocuğu bilgisayarı açtığı zaman bir iş yaptığını anlatmak zor olabilir gerçekten. Bak al. WhatsApp grubuna yazmış. Bak Ayşe'nin oğlu yurt dışına yerleşmiş. Ne güzel. Ayda 4.000 euro alıyor mu? Ya sen de hala evde otur, Allah seni kahretsin. Anne CV'yi güncel diyorum. Oğlum bak, ekonomi büyümüş diyorlar. Fırsatları kaçırmayın diyorlar. Oğlum bir çık, bir dolaş, bir şey yap ya, değil mi hanım? Yani senin hani internetten yapıyormuşsun ya, böyle bir iş yapıyormuşsun. Neydi o? Freelancer. Her gün bir icat. Böyle işler bunlar gerçek işler değil oğlum. Bırak artık bunları ya. Anne benim müşterim Avustralya'da yaşıyor. Ay bir Avustralya kaldı zaten gitmediğiniz. Eskişehir'i gördü, Avustralya'sı kaldı. Hadi canım sen de. Hiç. Bak komşunun oğlu yazmış, apartman grubuna yazmış. Komşunun oğlu belediyeye girmiş, çatır çatır alıyormuş maaşını. Sen hala otur evde böyle. Anne ben kreatif bir iş yapıyorum. Yani yaratıcılığa dayalı bir iş yapıyorum. Oğlum bak, yaratıcılık karın doyurmuyor. Freelancer, necromancer, geç bunları. Çık biraz dolaş, işin peşine koş, paranın peşine koş. Bak ekmek aslanın ağzında oğlum. Bizim zamanımızda ben var ya, gidiyordum böyle sanayide çalışıyordum. Oradan çıkıyordum böyle, pazar kuruluyordu bizim sokakta. Pazardan çıkıyordum böyle, Neriman teyzenin torbalarını taşıyordum. Bana 2 lira veriyordu. 2 lira o zaman ne para biliyor musun? Çık oğlum, çık yavrum, çık kuzum. Şu bilgisayarın başından kalk biraz ya. Ya baba bak, senin zamanında aldığın maaşla ev alınıyordu ya. Yok lan, ne bir ayda evi, öyle bir şey yok. Ayşe teyzenin oğlu hiç bağırmıyormuş. Ben emekli ikramiyemle 2 tane işte ev aldım, o kadar yani. Bir de yazlık. Bir de araba almıştık. Ama araba ikinci el. Bak yine bak. Ayşe'nin oğlu hemşireyle nişanlanmış. Hemşire bak, ikisi de maaşlı şimdi, gül gibi geçinip gidecekler Anne, böyle. Allah aşkına ya. Bak insanlar neler yapıyor. Elin oğlu neler yapıyor. Sen hala evde kös kös otur böyle bilgisayar başına çık. Ya ben zaten çalışıyorum ama siz benim kazandığım parayı paradan saymıyorsunuz ki. Bak şu kapıya bak. Tamam ben bakarım. Ben bakarım, siz kalkmayın.
Yalnız bu çok ilginç bir video olmadı mı ya? Bu sefer çok eğlendik. Aslında çok sert konuşulabilecek bir konuyu yine böyle bir şekilde gülerek, eğlenerek falan konuşmayı başardık. Şimdi değerli arkadaşlar, bu videolar sizin gülümsemeniz için yapılmaktadır. Başka da böyle delice bir amacımız bulunmamaktadır. Bana ayırmış olduğunuz zamanın hakkını vermeye çalıştım. Umarım başarılı olabilmişimdir. Teşekkür ederim. Gülümseyin. Süperiz. En güzel Zehra Hanım kayıtta. Yeni saçlarını beğendin mi? Bayıldık. Yeni tarzınız muhteşem olmuş efendim. Dün çekimdeyiz. Gelebilir misin dedim. Geldim, ne oldu, geleyim mi? Ya benim evi su basmış, yine benim eve gitmem lazım acil. Tamam, çık git. Sonra eve de su basmamış. Klima suyu akıyormuş bir yerden. Alt kattaki yaşlı bir tane komşu ortalığı velveleye vermiş. Kız da işten çıkıp gitti falan filan, koştur. Daha fena olmuş. Hani sinir krizi geçirdim, ağlamaya başladım. Alt komşu geldi diyor. Kız bunu demiş ki gel sana kuaför ısmarlayayım, bir saçını kestirelim, kendine geldi. Almış götürmüş kuaföre. Kuaförün parasını da Zehra'ya ödetmiş. Böyle saçma bir hikaye.